Evet, öncelikle bu video nasıl kod yazacağınızı, nasıl Java yazacağınızı anlatan bir video değil. Nasıl Minecraft'ta plugin veya mod geliştirmeniz için kurmanız gereken programlar, yazılım bilginiz yoksa vibe codingler ya da işte nasıl yaptığınız uygulamadaki güvenlik açıklarını tespit edebileceğinizi anlatan bir rehber oldu. Yani hem vibe coding yaparak yani agent'larla kodlamanızı yapacaksınız hem de güvenlik açıklarını tespit ederek nasıl Minecraft'ta pluginlerinizi geliştirebildiğinizi bu videoda öğreneceksiniz. Ayrıca bundan sonraki videoda da bunları nasıl yayınlayacağınızdan bahsedeceğim. O zaman şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Yunus. Bugün sizlere nasıl Minecraft'ta plugin veya mod geliştirebilirsiniz ondan bahsedeceğim. Öncelikle mod nedir ondan bahsedeyim. Mod oyununuzu güzelleştirmek, oyununuzdaki hataları çözmek ya da oyununuzu daha iyi hale, oyun deneyiminizi daha iyi hale getirmek için olan Java dosyaları. Yani örnek göstereyim. Mesela bakın burada 3D Skin Layers var. Bu mod şu işe yarıyor. Mesela bakın benim kostümümü böyle aynen bakın böyle daha şey yani nasıl desem daha 3D yani daha gerçekçi hale getirmemi sağlıyor. Ondan sonra bakın e, şey var bakın ben kamera açım böyle ya F4'e basınca böyle dönebildiğim bir mod var. İşte bu da bir mod arkadaşlar. Yani başka bir sürü mod bakın burada. Mesela benim modlarınızı görebildiğiniz bir mod var. O da bu. İşte ondan sonra End'in gökyüzünü daha iyi hale getiren bir modumuz daha var. İşte burada Bobby var. Çanklarla alakalı render alakalı bir şey. Başka Do a Better olur. İşte daha iyi uçmanızı sağlıyor. Yani daha gerçekçi olmasını sağlıyor. E4 hepsi işte sunucu oluşturmanızı sağlıyor. Kendi bilgisayarınızda lokal işte performans modları var. Yani anlayacağınız bunlar da modlar deniyor. Geldik pluginlere. Mesela siz çok iyi bir sunucuya girdiniz. Örneğin IceRMC yani Tidyx'in IceRMC sunucusu olabilir. Ya da işte İftira Ağacı Çıkın Hollywood'un sunucusu olabilir. Çıkın SMP'si yani fark etmez. Herhangi bir sunucuda işte sunucuyu yönetmek amacıyla pluginler olur. Ancak bunlar tek sunuculara konulabilir. İşte bunları nasıl kurulduğunu ileride rehberimde detaylı anlatacağım. Mesela bakın yan tarafa yan tarafa bakın işte scoreboard var bir tane. İşte bu da pluginlere giriyor. Bakın üstte ne var? Üstte bir tane saat boss bar var. Bu da pluginle yapılıyor. Ya da bakın ben kendi sunucum şu anda. Kendi sunucumdayım. Bakın slash login şifre. İşte bu güvenlik sistemi. Bu her sunucuda olmalı. Bu çok önemli bir şey. İşte onu bile kodlarla yapıyorlar. Yani anlayacağınız çoğu şeyi kodlarla yapıyorlar. Bakın hemen Semih'le oyuna katıldı diyor. İşte bu da modlarla yapılıyor. Mod pluginlerle yapılıyor. İşte başka elimde şöyle bir şey menüsü var. Buradan bir şeyler satın alabiliyorum. Particles diyeceğim. Şunu alacağım. Evet. Yeni bir particles aldım. Mesela bu da mod. Mod diyorum plugin. Yani anlayacağınız çoğu şey pluginle yapılıyor. Başka neler var? Mesela benim AI bu art pluginim var. Onu geç. Tüfeği var mesela tüfeği. İşte yani anlayacağınız AJP parkur var. AJP parkur plugini şu içeriyor. Mesela bir deneyelim. AJP parkur evet. Bloğun üstüne geldim parkur başlıyor. Tabii ben parkurda çok iyi değilim ama neyse. Şey burası da parkur mesela. İşte buradan parkur yapabiliyorsunuz. İşte mesela bu da bir pluginle yapılıyor. Bunun menüsü. Buralar da pluginle yapılıyor. Yani siz Minecraft sunucu açacaksanız pluginle uğraşacaksınız. O kesin. Hazır pluginler de satılıyor. Hatta ben neler indirmişim bakalım. Benim indirdiğim pluginler bunlarmış. Arasında kendi pluginlerim de var. 2-3 tane kendi pluginim var. Ya benim indirdiğim pluginler bunlar. Mesela AJP Park'ı bahsettik. Scoreboard, AutoMe bunlardan bahsettik. Metin taşı kendi pluginim o benim. Şuradaki metin taşı pluginim. Metin taşları var orada. E, Broadcast Plus, hologramlar. Telefondan girmek için Floodgate, Godguess menü, şu gösterdiğim. LPCO, Loop Palms Chat vesaire. Loop Palms, Multiverse Core vesaire. Reactions da benim pluginim. Storm Fortune da benim pluginim. Hepsi benim pluginlerim bunu anlayacağınız. Evet. Evet, süper çıktı. Bugün size böyle oyunları nasıl geliştireceğinizden bahsedeceğim. O zaman biliyorum tabii. Evet, o zaman şimdi nasıl IntelliJ IDEA'nın kurulacağını anlatacağım. Öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. Arama kısmımıza IntelliJ IDEA IntelliJ IDEA yazıyorsunuz. Hemen ardından aşağı kaydırıp IntelliJ IDEA JetBrains seçeneğine tıklıyorsunuz. Sayfanın yüklenmesini bekliyorum. Buradan Download butonuna basıyoruz. Evet. Buradan Government deyip Exe, Zip, Exe, Windows seçebilirsiniz. Ben normal Exe olarak seçin buradan. Hemen ardından yüklenecek. Evet. Bunu yükleyip kurun.
Programı kurduktan sonra programı açın. Şimdi açılmasını bekleyelim hemen. Evet. Öncelikle şuradaki ayarlar seçeneğine tıklamanız lazım. Ayarlara basın. Ardından plugin seçeneğine basın. Plugin seçeneğinden buradan arama kısmına Minecraft yazın. Minecraft Development seçeneğine tıklayın. Buradan bunu indirin. İndirmenizin ardından şuna tıklayın. New Project deyin. Evet, montajdan geliyorum. Edit'ten geliyorum. Şimdi orada bir tane şey bahsetmeyi unutmuşum. Burada Minecraft demişim. Hayır, Minecraft değil o. Minecraft demişim, pardon. Direkt New Project deyip oluşturmuşum. Öyle değil arkadaşlar. Göstereceğim şimdi nasıl olduğunu. Bakın şuradan buna tıklıyoruz, tamam mı? Buradan New Project butonuna basıyoruz. Ardından yan taraftan bakın Minecraft seçeneğine tıklıyoruz. Plugin'i indiriyorsunuz yani şuradan. Plugin'i indirmiştik biz zaten. Plugin'i indirdikten sonra buradan Minecraft olarak eklemeniz gerekiyor. Old Wizard değil, ayrıca normal Minecraft. Ondan sonra ayarlamaları yapmanız lazım. Bir de plugin'i de çoktan indirmiş olmanız gerekiyor. Yani burası öncelikle ilk kısım proje ismi. Proje isminizi rastgele bir isim olarak ayarlayabilirsiniz. Proje ismiyle yapacağınız mod ya da plugin'in ismi farklı olur. Mesela ben buraya e, ilk projem cool yazacağım. İlk projem yazacağım. Ardından ilk projem hatta test diyelim. Buradan mod mu plugin mi olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben plugin olarak ayarlamak istiyorum. Moddan sonra modun yükleyicisine, pluginden sonra plugin üyesine kurmanız lazım. Plugin yükleyicileri plugin sadece sunucularda çalışıyor demiştim. Paper bir sunucu açma yazılımı diyebilirim. Spipot da aynı şekilde, Sponge da aynı şekilde, Aternos gibi açma yazılımları değil bunlar. Bunlar farklı bir yazı türler. Yani işte mesela Paper'da normalde Minecraft sunucunu açacaksanız plugin gibi seçenek yok. Ancak Paper ya da Spigot gibi şeyler bir yenilik getirip plugin kurma özelliğini getiriyor. Bu da Paper'ın Spigot'tan pek bir farkı yok diyebilirim. Spigot çok eski bir şey. Paper'da Spigot tabanlı bir yazılım. Yani daha hızlı, daha modern, daha korumalı bir yazılım bizi sağlıyor. Velocity ile ekstra korumalar sağlayabiliyor. Mod ise Fabric öneririm. Plugin ise Paper öneririm. Build sistem Grapple veya Maven olarak ayarlayın. Ben çok büyük proje yapacaksanız Grapple, eğer ki ilk projeniz ise Maven öneririm. Hatta Maven yapalım şimdilik. Language buradan Java olarak ayarlayın. Kotlin değil. Kotlin Android için yani Bedrock için değil, yani Android uygulamaları için, ama niye bunun içinde olmuş anlamadım. Minecraft versiyon. Bunu rastgele ayarlayayım. Ben 1.21.8 olarak ayarlamak istiyorum. İşte plugin name. Bu çok önemli. Plugin name'imiz ne olsun? Test projem, test projem ilk diyeceğim. Ardından main class. Main class çok önemli. Buraya main nokta test projem nokta com yazın. Ama nokta değil, main yazın ya da ne bileyim ana kısım yazın ya da proje isminizi yazın. Proje ismi buraya, proje isminizi yazın buraya. Ben Ben main yapacağım. Main ana demek. Anlatacağım her şeyi birazdan. Şimdi versiyon 1.0 olsun. Bunlar aynen kalabilir. Ee, hayır, bir dakika, hatalar var. Şu ikisi aynı olacak. Tek fark sondaki şu nokta main kısmı silinecek. Artifact ID ilk program test. Tamam, o zaman oluşturabiliriz değil mi? Create dedim. Evet, this window diyorum. Evet. Şimdi buradan src'yi açıyorum. Main'i açıyorum. Java'yı açıyorum. Şimdi buradan resource'ı açıyorum. Plugin.yaml dosyasına bir tıklayın. Bir dakika. Srnc'yi build yapacak. Hemen bekleyelim. Evet. Altta bir şeyleri yüklüyor. Evet, yükledi. Güzel. Şimdi öncelikle bakın main projenizin ana kısmıdır. Mesela projenizin açılış ekranı gibi, aynen startup gibi, aynen. Yani öyle şeyler için main kısmı gerekiyor. Main'in biz yolumuzu ayarladık. Load, password vesaire. API base versiyon 1.21.8 tamamdır. 10.xml var. Bunları da birazdan anlatacağım. Burada bir şeyler konuşacağım ama anlatacağız arkadaşlar bir şeyleri birazdan. Şimdi buraya bir site daha açın. İsmini author yazın. Authors yazın. Author yazın. İki nokta koyun. Kendi isminizi yazın. Hatta ben size projenin bunun daha kapsamlı versiyonunu vereyim, bir durun. E, ben size bunun daha kapsamlı halini vereyim. Bakın bunda yok. Bunu da açamayacağım. Bunu da açacağım bence mecbur.
Şimdi size daha kapsamlı halini göstereceğim plugin.yml dosyasının. Bunun içerisinde vardır. Da direkt evet varmış. Şimdi bunu ben altı yazacağım. Tamamdır. Şimdi projeyi öncelikle anlatmak istiyorum. Hatalar tabii ki yakaladı. Neyim? Buraya projenizin isminizi yazın. Versiyon. Buraya projenizin versiyonunu yazın. Buraya böyle yazmanız daha iyi olur. Main. Main'i aynen olduğu gibi yazın. API versiyon. Buraya öyle bırakabilir. Buraya oyun şeyin bıraktığı gibi yapın. Main'i de hatta öyle bırakın. Versiyonu da öyle bırakın. İsmi de öyle bırakın. Author 2 nokta buraya kendi isminizi yazın. Tamamdır. O zaman bunları silebilirim. Geldik description. Bu ne anlama geliyor? Siz sunucunuza slash pl komudunuz yani plugins komudunun kısaltımı pl yazdığınız ya da plugins yazdığınızda size kurulu pluginlerinizi gösterecek. Burada bir sürü pluginleriniz olacak. O pluginde test projemlilik yaparsanız öyle gözükmesini sağlarsınız. Hata olduğunda konsolda öyle gözükmesini, test projemlilik ismiyle gözükmesini sağlarsınız. Ona tıklayınca author 2 nokta Semihre yani benim buraya author yani developer 2 nokta buradaki isim yazar. Description burada e, ona tıklayınca bunun ne anlama geldiğini yapar. Ben yazmışım yapay zeka destekli moderasyon ve sohbet koruma eklentisi anlamına geliyor. Commands. Commands kısmı şöyle yani. Şuradan bir geçelim. Commands kısmı şöyle bakın. Buradan iki nokta koyun. Eğer bakın ilk komutunuzu yazın. İki nokta koyun. Description komutun açıklamasını yazın. Permisyon. Permissions yani yetki demek. Yani mesela admin rankının bu yetkisi varken oyuncu rankının bu komutu kullanmaya yetkisi yok gibisinden. Bunda loop perms gibi pluginlerle ayarlamanız gerekiyor. Yazız yani bu plugin'i yani şey neydi komutu kullanmak yerine bunları kullanması. Yani siz bu komodu yazarsanız bu komodun işlevine yönlendirmesi anlamına geliyor. AI mute, işte AI ban, AI key onlar da aynı şekilde yani hepsini yapabilirsiniz böyle. Ayrıca bu komutları sadece plugin.yml dosyasında değil Java dosyalarında da göstermeniz gerekiyor. Yani bu permissions bunları da Java dosyalarında göstermeniz gerekiyor. Yani sadece plugin.yml'de o komutun tanıtımı yani sunucuya böyle bir komut varmış gibisin tanıtımı tarzı bir şey. Geldik home.xml'ye. Home.xml dosyasını böyle bırakabilirsiniz ama home.xml dosyasını ayrı bir şekilde göstermem gerekiyor. Hayır ya. Neyse. Evet. Bakın. Mesela örnek bir home.ismine dosyası var. Bu bir login eklentisi. Yani siz sunucuya girince slash login yazarsınız ya. Ha işte. Onun bir benzeri yani kendim başka bir şey yapmaya çalıştım. İşte o eklentinin bir benzeri. Bu eklentiyi kurmak için şeye ihtiyaç oldu. Authenticator yani bu bir koruma eklentisi ya işte. Korumaya girerken e-postanıza kod gönderebilmesi için sistemler vardı mesela. Onların kurulumunda kütüphaneleri kurmanız gerekiyor. Kütüphaneler için böyle kodu yazıyorsunuz. Mesela Spigot reposunu kurmuşum. Bakın burada reposu var. Bunun URL'yi açıp girebiliriz istiyorsan ama girmek istemiyorum. Buradan başka ben Geyser yani Geyser ne demek şey demek işte siz bir sunucu açtınız diyelim ki oraya sadece bilgisayardan giriliyor. Ancak telefondan da girilebilmesi için Geyser MC'yi kurmanız gerekiyor. Ben de nedense Geyser MC API'larını kurmuşum. Yok Bedrock'tan giriş için kurmuşum. Evet. Bedrock buraya için kurmuştum. Ee, yani bunlar için gerekiyor onlar. İşte yani pom.xml'sin kütüphane dosyalarımız. Şimdi ben çok kişinin eee neydi? Çok Java'ya yazabildiğinden emin değilim. Bu konuda sizin kod konusunda işinizi kolaylaştıracak bir eklenti göstereceğim. Bir de biliyorsunuz biz buradan open diyerek oluşturmuştuk. New project diyerek oluşturmuştuk yani. İşte böyle yapmanıza da gerek yok. İkinci yöntem sayesinde e, projenizi o oluşturacak. Anlatacağım. Şimdi siz diyelim ki bir yapay zekaya pluginlerinizi yaptırabilirsiniz Gemini gibi. Ancak bunlar bilgisayarınıza erişim olmaz. Ne yaparsınız? Buradan kopyalarsınız. Ardından gelirsiniz buraya yapıştırırsınız. Ancak bu zor ve üzerine iyi geliştirmez. Ancak agentlarla yararlanırsanız işte Eee, o agentlar şu demek yani Cloud Code ücretli, Anti-Gravity gibi ücretsiz sürümü var, Cursor gibi ücretsiz sürümü var. Bu kod yazma yapay zekalarında işte onlar sizin bilgisayarınıza erişir, bilgisayarınızdan dosyayı oluşturur
Yani yazarsınız. Siz hiçbir şey yapmazsınız. Tek yazarsınız. İşte anti-gravity dergisi işte yazarsınız. İşte ne bileyim Minecraft'ta performansı arttıracak bir mod yazarsınız. Anında yazdıktan sonra sonuç ekrana gelir. Sizin ekstra bir şey yapmanız gerekmez. Ha, kurmanız gerekir ancak Minecraft'ta vesaire. O kadar yani. Hatta bazen Minecraft'ı bile anti-gravity kuruyor yani. Cloud Code gibi agentlar kuruyor. İşte biz de bu agent'ları kuracağız. Ayrıca buradan siz oluşturup agent'a verebilirsiniz. Direkt her şeyi agent'a yaptırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi ardından pluginlerinizi kontrol etmenizi sağlayan bir şey daha kuracağım. Öncelikle anti-gravity yazın buraya. Cloud Code falan var. Ancak onlar paralı. Anti-Gravity ücretsiz planı var. AI Pro'nuz varsa ekstra ücretsiz olabiliyor. Anti-Gravity'yi buradan download deyip kurun. Hemen Anti-Gravity'yi açın. Açalım hemen Anti-Gravity'yi biz. Tamamdır. Anti-Gravity şurada bir yerde. Evet, Anti-Gravity'miz açıldı. Şimdi limitiniz biter diye korkmayın çünkü çok basit bir yöntem buldum sohbetlerinizle alakalı. Şimdi siz diyelim ki buradan yaptınız. Ya şöyle bir şey yap, böyle bir şey yap diye yazdınız bir şeyleri işte. Yazdıktan sonra her şeyi yaptınız. Ne oldu? Bir tane sohbet oluştu değil mi? Bakın burada sohbetler oluştu. Yani işte bu sohbetler arkadaşlar Google'un sunucularında değil, sizin kendi bilgisayarınıza saklanıyor. Kendi bilgisayarınıza saklanabilmesi sayesinde hiçbir şekilde kimse asla ona erişemiyor. Yani hem gizliliğinizi koruyor. Hani Google biliyorsunuz gizliliğimizi verilerimizi satıyor demişti. Yani 5 yapay zeka videosunda. Bunda da öyle bir ihtimal yok çünkü sohbetleriniz lokal olarak saklanıyor. Ancak hibrit altyapıda yani bilgisayarınıza erişiyor ancak çalışması için Google'un sunucularını kullanıyor. Ondan sonra şu da var. Siz diyelim ki limitiniz bitti. Bakın benim limitim bitmiş mesela. Şaka maka yok, hepsi bitmiş. Buradan settings'e basıp hesap değiştirebilirsiniz. Hesap değiştirince eski sohbetleriniz devam ediyor. Ancak yeni hesaba geçiyorsunuz. Limitiniz sıfırlanmış oluyor. Böyle bir teknik var. Buradan pluginlerinizi yazabilirsiniz. Tamamdır. Pluginlerinizi yazdınız. Şimdi pluginlerinizi yazıp test ettiniz. Çalışıyor. Ancak yine de plugin'de güvenlik açıkları olmayacak denen bir şey yok. Yapay zekada yapmayacak denen bir şey yok. Bunun için Minecraft sunucularınızı denetleyen bir yapay zeka kullanmamız lazım. İsmi Maus. Bu Maus çok güzel bir yapay zeka. Yani sadece geliştiriciler için değil, efsane bir yapay zeka. Ben çok kalbimi çalan bir yapay zeka oldu ciddiyim. Bakın, bir Maus'un bilgisayarı oluyor. Ona erişip ne yaptığını inceleyebiliyorsunuz. Her şeyi size göstereceğim. Evet, şu yan tarafa sansür atalım. Yan tarafı sansür atsak iyi olur. Evet. Bakın ben pluginimi atmışım. Pluginimi incelemiş ve güvenlik açıklarını bulmuş. Bakın çok feci güvenlik açıkları bunlar. Evet. Gördüğünüz gibi bakın böyle bir güvenlik açığı bırakmışım ben. Bunu çözeceğim meselelerden sonra. Bakın böyle hataların hepsini yakalıyor. Bakın siz atıyorsunuz pluginlerinizi sadece. O geriye kalanların hepsini o yakalıyor. Çok ciddiyim. Bir de mouse'un bilgisayarı denen bir şey var. O şurada bir yerde olması lazım. Evet. Bakın mouse bilgisayarında ne yapmış inceleyebiliyorsunuz. Bakın bu mouse'un bilgisayarı. Ee, aynen. Bakın. Evet. Siz bir URL atınca o bu bilgisayarda inceliyor. Bakın en son böyle komutları yazmış. En son şöyle en son Instagram'a girmiş. Bakın. Instagram'a girmiş en son mesela. Instagram'dan video yapmıştım. Bu hesap videolarını nerede çekiyor çok güzel bir yer diye. Yani Maulus kendi bilgisayarını kullanıyor bu konuda. Hatta siz de bilgisayarını uzaktan yönetebiliyorsunuz ama yani tam nasıl çalışıyor anlamadım. Bir de ücret var mı? Ücretsiz planı var. Ben 1509 plan gibi şeyim var. Maulus Pro aboneliğim var. 7 gün ücretsiz. Bir de arkadaşınızı davet ederseniz 500 bine kredi kazanıyorsunuz. Bununla yapabilirsiniz. Hem kredi az harcıyor. Bir de Meta'nın gücünü kullanıyor. Benim kalbime çalan yapay zeka çok ciddi oldu. Yani buradan pluginlerinizi yapıp mantık hatalarını, kritik güvenlik açıklarına bakın. Bayağı bir güvenlik açığı. Bu çok önemli yani. Bu başkaları
Yakalarsa yani kusura bakmayın yani bütün benim plugin yani yazılım yazdığım kariyer biter. Siz düşünün yani gerisini. Bunun gibi çok fazla güvenlik açığı ben buldum. Hepsini de çözdüm. Güvenlik açıkları olmayacak diye bir şey yok. Elbette güvenlik açıkları olabilir. Güvenlik açıkları kesinlikle olmayacak denen bir şey yok. Siz bir plugin geliştirdiğinizde güvenlik açıkları olma ihtimali yüksek ve ben de güvenlik açıkları olmuş. Bu güvenlik açıklarını kapatmanız çok önemli. Bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup like ederseniz çok sevinirim. Bu birinci abone olup like atma dilenme isteği. Görüşürüz. Sonraki videoda görüşmek üzere.